de hackers Anonymous. The hacking group Anonymous is Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Lernen Robin Hoods im Internet. We are everywhere and we are more than you can imagine. Hiç Be gerçekten afraid. var olmayan bir kişiyle tanıştınız mı? Yüzü olmayan ama milyonlarca insanın işte o benim diyebildiği biriyle. Bu sadece havalı bir metafor değil. Devletlerin güvenlik duvarlarını aşan, milyar dolarlık şirketlere diz çöktüren ama fiziken hiçbir yerde bulunmayan bir yapıdan bahsediyoruz. İsimsiz, yüzsüz ve tam olarak her yerde. Herkese merhaba, ben Adem Şimşek. Karşımızdaki bu yapıyı anlamak için geleneksel tanımları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Hacktivist, aslında her şeyi özetleyen kelime bu. Hacker ve aktivist kelimelerinin güçlü bir birleşimi. Fakat asıl can alıcı nokta şu, Anonymous'ın resmi bir üyeliği yok. Kimin üye olduğunu gösteren bir liste, bir aidat, bir ofis ya da bir lider kesinlikle yok. Kendini o an bu fikre ait hisseden ve klavye başına geçip harekete katılan herkes Anonymous'un ta kendisi. Liderlen olmaması, kimliğin tamamen eylemin kendisine dönüşmesi demek. Kaynakları incelerken çok çarpıcı bir tanım çıkıyor karşımıza. Kovan zihni. Bakın, Anonymous bir organizasyon şeması değil, tamamen bir zihniyet. Tıpkı bir arı kovanı gibi düşünün bunu. Binlerce bağımsız birey, başlarında emir veren kimse olmadan aynı anda ortak bir hedefe kilitlenebiliyor. Onları bir arada tutan şey hiyerarşi değil, işte bu paylaşılan küresel beyin. Tabii iş fiziksel dünyaya ve videolara gelince yüzü olmayan bu hareketin sembollere ihtiyacı var. Hepinizin bildiği o meşhur Guy Fawkes maskesi. V for Vendetta filminden fırlayan bu ikonik yüz onların fiziksel dünyadaki kalkanı iken dijital ses değiştiriciler de siber dünyadaki zırhları oluyor. Bu semboller sayesinde kimliklerini tamamen gizliyorlar ve şu mesajı çok net veriyorlar. Herkes her an bu maskenin ardında olabilir. Şimdi hikayeyi biraz geriye, bu devasa gücün hiç tahmin edemeyeceğiniz o kaotik kökenlerine saralım. Yıl 2003. 4chan adında çoğunlukla gençlerin anime görselleri paylaştığı bir internet formundayız. Sistemin çok basit bir kuralı var. İsim girmeden mesaj atarsanız sistem size otomatik olarak anonim yani anonim etiketini yapıştırıyor. Forumun meşhur paylosu zamanla sırf eğlence olsun diye yapılan trolling eylemlerinin merkez üssüne dönüştü. 2006'da aşırı sağcı Hal Turner gibi isimleri hedefe koydular. O dönem siyaset zerre kadar umurlarında değildi, sadece kışkırtıp eğleniyorlardı. Ta ki 2007'de Kanada istihbaratı ve Fox News onları fark edene kadar. Fox News kanalı çıkıp ekranda patlayan minibüs görüntüleri eşliğinde bu gençleri yerli terörist ilan edince ne oldu biliyor musunuz? Gençler korkup kaçmadı. Aksine bu abartıya resmen bayıldılar. Medyanın yarattığı bu şeytani imaj onlara çok eğlenceli geldi ve bu algıyı sahiplenerek o meşhur sloganı doğurdular. Biz Anonymous'uz. İşte şaka tam o an gerçeğe dönüşmeye başladı. Eğlence amaçlı kaos 2008 yılına geldiğimizde aniden boyut değiştirdi ve yerini ideolojik aktivizme bıraktı. Scientology kilisesine karşı başlattıkları Project Chanology eylemini hatırlayın. Sitelere yapılan hizmet dışı bırakma saldırıları, tehditkar videolar ve sokağa inen maskeli kalabalıklar. Burası Anonymous'u sadece internette takılan bir grup troll olmaktan çıkıp gerçek ve ciddi bir politik güce dönüştüğü o kırılma anıdır. Bu yeni kimlikle beraber hareket artık uluslararası sınırları aşmaya başlıyor. Düşünün, sadece birkaç yıl içinde İran seçimlerinde aktivistlerin devlet sansürünü aşmasına yardım ettiler. Avustralya'nın internet filtreleme planlarını siber saldırılarla felç ettiler. Ve asıl büyük olay 2010-2011 yıllarındaki Operation Payback. Wikileaks'e destek vermek için PayPal, Visa ve Mastercard gibi dev finans kuruluşlarının sistemlerini kilitlediler. Aynı dönemde Arap Baharı sırasında Orta Doğu'daki hükümet karşıtı hareketlere inanılmaz bir teknik destek yağdırdılar. Bir yandan devletlerin sansürleriyle savaşıyor, diğer yandan dünyanın en büyük şirketlerine kafa tutuyorlardı. Şimdi perdenin arkasına geçme vakti. Lidersiz bir ordu pratikte nasıl işler? Ortada bir anayasa ya da yazılı bir manifesto yok. Ama onları bir arada tutan, gevşek de olsa liberter sol diyebileceğimiz bir felsefe var. Bilgi ve ifade özgürlüğü, şirketlerin ve hükümetlerin şeffaf olması ve sıradan vatandaşın dijital gizliliği. Bu adaletsizlikleri ifşa etme güdüsü, birbirinden bağımsız binlerce insanı aynı yöne çeken görünmez bir mıknatıs gibi. Peki ama bir eylem nasıl hayata geçiyor? Şöyle düşünün, şifreli mesajlaşma ağlarında biri ortaya bir fikir atıyor. Eğer o fikir kolektiften yani grubun geri kalanından yeterli organik desteği bulursa operasyon başlıyor. Ancak işin zorluğu şu,
Eylemi onaylayacak bir üst kurul ya da kalite kontrol standardı yok. Bu yüzden bazen kendi içlerinde ciddi tartışmalar çıkıyor. Örneğin 2016'da bir grup Trump'a karşı kampanya başlatmak istediğinde diğerleri bunun ifade özgürlüğünü engellemek olacağını söyleyip itiraz etti. Yani o meşhur kovan zihni her zaman aynı fikirde olmuyor. İşte tam da bu merkezsiz yapı hikayedeki asıl gerilimi yaratıyor. Herkes Anonymous adına konuşabiliyorsa bu grup aslında kim? Bilgi özgürlüğünün modern Robin Hood'ları mı, yoksa kontrolsüzce sağa sola saldıran, sistemleri çökerten kaotik bir tehdit unsuru mu? Gördüğünüz gibi hikayenin sonucu ona nereden baktığınıza göre tamamen değişiyor. Üstelik merkezi bir kimliği olmaması sadece bir algı meselesi değil, çok ciddi bir güvenlik açığı. 2017'de ortaya çıkan QAnon komplo teorisini düşünün. Doğrudan Anonymous'un terminolojisini, o gizemli estetiğini kopyalayarak yine 4chan'de ortaya çıktılar. Tarzları o kadar benziyordu ki 2018'de gerçek Anonymous üyeleri çıkıp kendi markalarının çalındığına dair uyarı yapmak zorunda kaldı. Maskeyi takan herkesin sizden biri gibi görünmesi bu kimliksizliğin en ağır faturası. Elbette dev şirketlere ve hükümetlere meydan okumanın fiziksel dünyada çok sert sonuçları olacaktı. Bu eylemlerin yasal bedelleri çok ağır oldu. Sadece 2011'deki PayPal saldırısı yüzünden en az 14 kişi ciddi suçlamalarla hakim karşısına çıktı. Kendini grubun sözcüsü gibi konumlandıran gazeteci Barrett Brown gibiler tutuklandı ve yıllarca hapis yattı. Bu amansız yasal takipler, kolektifin gücünü bir süreliğine ciddi anlamda kırmayı başardı. Ve bu baskı sandığınız gibi sadece Amerika ile sınırlı kalmadı. Ekranda görüyorsunuz, İngiltere'den Avustralya'ya, Türkiye'den Güney Afrika'ya ve Hindistan'a kadar küresel çapta bir insan avı yaşandı. Düzinelerce insan evlerinden toplandı. Yaşanan bu büyük baskı dönemi, grubun bir süreliğine gölgelere, o sessiz forumlara geri çekilmesine neden oldu. Fakat kovan zihni asla tamamen ölmez. Sadece uykuya yatar. Ne zaman dünyada büyük bir kriz çıksa bu kovan tekrar canlanıyor. 2014'teki Ferguson protestoları, 2015 Charlie Hebdo sonrası IŞİD'e karşı açtıkları savaş, 2020'de George Floyd olayıyla tekrar yüzeye çıkmaları ve yakın tarih 2022. Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde Anonymous hesapları dünyadaki tüm hackerları Putin'in savaşına karşı klavye başına çağırdı. Dünyada nerede bir adaletsizlik kıvılcımı çaksa, o maske dijital ortamda anında beliriveriyor. Anime forumlarından başlayıp küresel jeopolitiğin merkezine uzanan bu büyüleyici incelemenin sonunda hepimizin sorması gereken tek bir soru var bence. Anonymous bir kişi değil, belki de hepimiziz. Sistemi eleştiren herhangi bir klavye bu kovan zihninin bir parçası olabilir. Pekala, ama bu mutlak merkezsizlik, bu tanımlanamaz güç onu daha mı güçlü kılıyor yoksa her an kontrolden çıkabilecek çok daha büyük bir tehlikeye mi dönüştürüyor? İncelememize katıldığınız için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.